Herkese merhaba arkadaşlar. Mechanical Master'ın 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce ufak bir duyuru geçmek istiyorum. Bir tane Discord kanalı açtım. Bu kanalda sohbet edebiliriz. Oynadığınız modpack ya da Minecraft hakkında bir sorunla karşılaşırsanız buradaki yardım kanalından destek alabilirsiniz. Sunucuda yeni insanlarla tanışıp onlarla beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Şu anda oynadığımız modpack hakkında bu kanal üzerinde hem sohbet muhabbet edebiliriz hem de oyunda siz oynarken takıldığınız bir yerler varsa yine aynı şekilde burada yazıp hem bana hem de sunucuya gelecek olan diğer arkadaşlara sorabilirsiniz. Ayrıca yavaş yavaş modpack'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle görebileceğiniz üzere oyunun endgame aşamasına geldik. Burada görevleri bitirdikçe artık oyunun en son yapılacak şeyine doğru yaklaşıyoruz. Discord üzerinden oynamamı istediğiniz modpack'ler falan varsa bunların da önerisini bana yapabilirsiniz. O zaman bölüme geçebiliriz. Şimdi bölüme şöyle bir şey yaparak başlamak istiyorum. Burada bir tane bucket'tan bir tane water bucket şeklinde bir recipe tanımlıyorum. Buraya bir adet crafter koyacağım. Tabii yukarı bakması gerekiyor. Bunun üzerine de iki tane fluid tank koyuyorum. Üst taraftakine amuleti koyuyorum. Ve bunu empty alıyorum. Daha sonra buna sağ tıklayıp aşağıdakine su vermesini istiyorum. Bucket recipe'sini buraya koydum. Buraya bir laser node bağlayıp bunu da şu şekilde sisteme bağladım. Artık water bucket craft'a verirsek verebileceğiz mi bilmiyorum ama buranın içine bucket koyuyor. Aşağıdan water bucket'ı alıp sisteme atıyor. Peki bunu neden yaptık? Bunu şundan dolayı yaptık. Sync craft'ına bakarsak bizden amulet craftlamamızı istiyor. Amulet craft'ta hatırlıyorsanız bizden water bucket istiyordu. Bunu da sisteme öğretebilmek için water bucket craft'ı yaptım. Şimdi sync craftlayabiliyoruz mu diye bakalım. Bu şekilde ilk sync'imizi craftladık. Şimdi sync'i neden craftladım? Bizim reaktör kısmına geldiğimizde hatırlıyorsanız burada bir sürü tank kullanıyorduk. Ben bu tankları kaldırıp bunun yerine bir adet sync koymak istiyorum. Ayrıca buradaki reaktörü de biraz değiştirmek istiyorum. Bölüm arasında ben oyunu biraz açık tutmuştum. Şöyle bakalım, sadece 2 tane antimatter pellet üretebilmişiz. Toplamda 5 tane antimatter pelletimiz oldu. Yani bu üretim baya yavaş çalışıyor. O yüzden bu reaktörü biraz daha verimli çalıştırmak istiyorum. Buradaki reaktörün önündeki bizim self fuel girişini kapadım. Reaktör tamamen boşalsın. Bu reaktörü kırıp biraz daha farklı bir build'e geçeceğim. Bu make build kısmına bakarsanız burada bir de boiler diye bir şey var. Boiler de şuna yarıyor. Biz bir reaktöre soğutucu olarak hem su verebiliyoruz hem de sodyum verebiliyoruz. Sodyumun soğutması sudan daha etkili oluyor. Ama bu superheated sodyum diye bir şey çıkartıyor. Buradaki superheated sodyumu da boiler üzerine atıp boiler'da ısıtıp yani yine buradan bir steam elde edeceğiz. Ama bu daha iyi soğuttuğu için daha verimli bir sistem olacak. Ben buradaki burn rate'i suyla beraber çok fazla arttıramıyorum. Bu da bizim nükleer waste oluşturmamızı yavaşlatıyor. Ama bunu boiler'la birlikte yaparsak biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. O yüzden buraya bir tane boiler kuracağım. Ben Creative Dünya'da burada bir tane daha template oluşturdum. Böyle bayağı büyük bir template. Bunun içerisinde hem boiler var, hem reaktör var, hem de turbine var. Üçünü birden buraya ekledim. Zaten bizim burada hem reaktörümüz hem de türbinimiz var. Bunları tekrardan craftlamam gerekmeyecek. Sadece yerlerini değiştirmiş olacağım. Ben burada neyi craftlayacağım? Burada materyal listesinden bakarsak sadece boilerların gereksinimlerini craftlayacağım. 456 tane casing, 8 tane valve ve muhtemelen de biraz structure glass istiyor bizden. Şöyle boiler'ı yazdım. Casing yapımı steel ve iron gayet kolay. Valve yapımı da zaten gayet kolay. Bu ikisini sisteme öğretiyorum. Ve burada istediği kadar ben craftlayıp geliyorum. Ben buradaki platformu biraz uzattım. Build'imizi şu şekilde buraları bir yere enkorluyorum. Bilerek şurada bir tane blok bırakmıştım. Bu bizim en son bloğumuz olacak. Yani turbine'ımızın bittiği yer burası. Şöyle şunun arayüzünü açalım. D'sini 3 tane geriye getirdim. Ve gördüğünüz gibi burayla aynı hizaya geldi. Böyle öncelikle reaktörümüzün eşyalarını aldım üzerime. Ve bunu build'lemeye başlıyorum. Reaktörümüz tamamlandı. Buraya ikinci kuracağım şey boiler olacak. O yüzden boiler'ın malzemelerini alacağım üzerime. Şöyle buna da sağ tıklıyorum. Burada boiler için bazı şeyleri unuttuk. Bunlar superheated elementler. Hemen onu da sisteme öğretelim. Bundan kaç tane istiyormuş? Bundan 256 tane istiyormuş. Bunun craftını beklerken reaktörümüzün redstone giriş çıkışlarını ayarlayalım biz de burada. Böyle iki tane reaktör logic adaptörü koydum. Activation'ı seçtim. Ben hemen şunu da oraya kurup geliyorum. Birebir aynı şekilde bunu da buraya taşıdım. Böyle superheated elementlerimizi de aldım.
Şöyle üzerimizdeki geri kalan şeyleri de koymaya başlayalım yavaş yavaş. Şöyle hem boiler'ımız hem de steam turbine'ımız tamamlanmış oldu. Tabii ki de bunun blade'lerini de elle koymamız gerekiyordu. Şöyle blade'lerini de yerleştiriyorum. Şimdi burada reaktörümüze bizim coolant olarak, yani soğutucu olarak su değil sodyum vermemiz gerekiyor. Sodyumu da nasıl yapıyoruz? Brine'ı separator'dan geçirerek hem sodyum hem de klorin elde ediyormuşuz. Biz burada zaten brine üretiyorduk. Hatta buradaki sistemleri de artık kapayabiliriz. Daha fazla lityum kullanmayacağız. Tüm brine'ı, burada ürettiğimiz tüm brine'ı sodyum üretmek için kullanalım. Böyle bir tane separator craftladım. Buradan fluid pipe ile birlikte brine'ları buraya aktardım. Burası çalışmayacağı için buradaki point'i sökebilirim. Bunun üstüne koydum point'i. Şimdi biz buradan sodyumu alacağız. Oraya kadar taşımamız lazım. Bunun yerine şöyle bir şey kullanabiliriz. Mekanizmde Quantum Entangloporter diye bir blok var. Bu blok hem gazları hem sıvıları hem enerjiyi hem itemi, her türlü şeyi taşıyabilen bir blok. Böyle bunu da craft'ını öğretelim. Bundan minimum 2 tane yapmamız gerekiyor. Çünkü birisini input tarafına, birisini output tarafına koymamız gerekiyor. Tekrardan separator'ın yanına geldim. Bunun giriş çıkışlarını ayarlayabiliriz şimdi. Bunlar gaz olarak çıkıyordu. Birincisini sol taraftan, ikincisini sağ taraftan şeklinde yapabiliriz. Sol tarafına bir tane bundan koydum. Bunun ismini de sodyum olarak belirleyeceğim. Bunu sodyum olarak seçtim. Tekrardan site config'lerini ayarlayabiliriz. Gaz olarak sağdan giriş alsın. Yani buradan gazı alacak, bunun içine aktaracak. Gördüğünüz gibi 2400 milibaket sodyum gözüküyor içerisinde. Sisteme şöyle daha gelişmiş bir kimyasal tank öğretiyorum. Bunu da orada çıkan klorini depolamak için kullanacağım. Klorinin kullanımına bakarsak bunu hidrojen klorit yaparken kullanıyoruz. Hidrojen kloriti da maden katlama sisteminde kullanacağız. O yüzden bunu şimdiden depolamak istiyorum. Gerekirse buradaki tankın büyüklüğünü daha da arttırırız. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane giriş var. Bunların birisine kuantum bloğunu koyuyorum. Bunu tekrardan sodyuma bağladım, set dedim. Site config'lerden de arkadan gaz çıkışını verebiliriz. Buranın içine sodyum dolmaya başladı. Şimdi bu arkadaştan 2 tane daha craftladım. Buna da buili koymaya çalışacağım. Sağdan gaz girişi alsın dedik. Böyle gördüğünüz gibi bunun içine de yakıtımız dolmaya başladı. Bunu herhangi bir şeye bağlamadan önce site config'lerini kapatmak istiyorum. Sebebi de buraya herhangi bir giriş vermesin, gaz girişi. Yine aynı şekilde bunun output'unu arkadan vereceğim. Auto eject'ini açtım. Diğerlerini kapattım artık. Buraya builimizi bağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sisteme yakıtla dolmaya başladı. Böyle ikisinin arasına gelirsek, reaktör kısmında olan kısma ben buraya output coolant dedim. Boiler olan kısmında da input yaptım. Aynı şekilde burada da output coolant, buraya input yaptım. Bunun sebebi de burada superheated sodyumu tekrardan bizim sodyuma çevirecek. Çevirdiğimiz sodyumu da tekrar buraya yollayacağız ki durmadan sodyum üretmek zorunda kalmayalım. Çünkü çok fazla sodyumu superheated'e çevireceğiz. O yüzden kendi arasında durmadan döngü yapacak burası. Üste bir tane input portu koydum. Buraya su vermek için kullanacağım bunu. Böyle base'e geldim. Laser Ay'ın fluid kartını öğrettim. Onunla beraber bir de node overclocker öğretmek istiyorum. Şimdi bunun sync tarafından fluid kartı koyuyorum. Extract diyorum. Burada maksimum değerleri aldım. Bir tikde 8000, yani 8 kova su aktaracak buraya. Yani saniyede 8 çarpı 20'den 160 kova su aktarmış olacak. Böyle down'a su girişini koydum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aktarmaya başladı. Tabii bunu daha fazla hızlandırabiliriz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Böyle 8 tane kartı ayırdım. Bunların hepsini ben extract olarak belirleyeceğim. Hepsini buranın içine koyuyorum. Ve şu şekilde overclocklarını ayarlıyorum. Bütün yüzlerinin overclocklarını ayarladım. Ama burada şimdi bir şey göreceksiniz. Burada sadece bir tane channel'dan, yani sadece bir tane kart çekme yapıyor. Diğerleri yapmıyor. Bunun sebebi de laser node'larda şurada bir boşluk var. Bu boşluk buradaki laser node'u da overclocklamamızı sağlıyor. Bunun içine ben bir tane koyarsam bir yerine 2 tane birden çalışmaya başlar. Böyle 8 tane koyduğumda 9'u birden çalışmaya başlayacak. Ve buraya sıvıyı aktarmaya başlayacak. Burada daha fazla sıvı girişine ihtiyaç duyarsak buraya bir tane pedestal koyabiliriz. Burada yeterince hızlı sodyum üretemiyoruz. O yüzden şu ikinci tankı da ben sodyum üretmek için kullanacağım. Şöyle tekrardan bağlantılarını yaptım. Bu ikisinden de ben brine çekmek istiyorum. Bununla beraber artık bizim brine üretimimiz de artmış olması lazım. Reaktörü tekrardan çalıştırdım. Tabii ki de çok fazla ısıtamayacağız bunu. Çünkü içerisindeki
Sodyum henüz yeterli değil. Sodyum buraya geliyor. Burada ısıtılıp steam'e dönüşüyor. Dönüşülen sodyum da tekrar buraya aktarılıyor. Tabii ki de sodyum depomuzun daha fazla dolması lazım bunun daha stabil çalışması için. Bir yan taraftan da Steam'den yavaş yavaş enerji üretmeye başlıyoruz. Buradaki power çıkışını da şuraya bağlayabiliriz. Ve bir tane daha reaktör port koyuyorum. Hatırlıyorsanız buradan waste'i alıyorduk. Şimdi bunun arkasında kuantum bağlayabiliyor muyuz diye bir deneyeyim. Oluyorsa direkt olarak waste'i bununla beraber aktaralım. Arkadan input aldım. Auto eject'i açtım. Ve buraya diyeceğim ki neydi bunun ismi? Nuclear waste. Nuclear waste'i otomatik olarak çekmedi. Bir de gas pipe ile beraber deneyelim. Tekrardan bunun gaz çıkışını üst taraf yapıyorum. Böyle bir tane gas pipe yardımıyla bakalım çekecek mi? Maalesef nükleer waste'i bu makineyle birlikte bile taşıyamıyoruz. Bunu normal gaz pipe'larla taşımamız gerekiyor sanırsam. Normal pipe'larla buradaki sisteme bağladım bunu da. Bunun burn rate'ini 7 milibakit yaptım. 7 milibakitte sıcaklık sabit gibi gözüküyor. 8'e bakalım. 8'de yavaş yavaş artıyor. O yüzden 7'de bırakabiliriz şimdilik. Sodyumumuz oldukça tabii ki de bunun milibakit oranını arttıracağız. Oradaki sodyum birikirken biz başka bir multiblok daha yapalım. Mekanizmde hatırlıyorsanız biz oraya bir reaktör kurmuştuk. O reaktörün adı fusion reaktörü olarak geçiyordu. Füzyon reaktörü. Bir de füzyon reaktörü var. U'lu olan. Böyle göstereyim. Bu reaktörü daha önce ben buildlemedim. O yüzden sizle beraber ben de öğrenmiş olacağım. Şimdi build'inde ne istiyor diye bakacak olursak 75 tane reaktör frame istiyor. Daha sonra reaktör port istiyor bizden. Controller istiyor. Reaktör glass istiyor. O zaten vardı bizde. Ve laser focus matrix kullanacağız. Bunları bir sisteme öğretelim önce. Ben bunların craftını yapıp geliyorum hemen. Şimdi gerekli eşyaları üzerime aldım. Şimdi bunun build'ini buraya yapabiliriz. Böyle alt tarafa reaktör frame'lerimizi koyuyoruz. Burada bir 3'e 3'lük alan. Kenarlarını da 4 tane bu şekilde build'imizi yaptık. Sonra ikinci kat için şöyle bir build istiyor. Üçüncü kat için input output'umuzu koymamızı istiyor. Output'u bu taraf yaptım, input'u bu taraf yaptım. Sanırsam output'tan sadece enerji çıkışı alacağız. Bu tarafa da bir tane laser focus matrix koyuyorum. Bu şekilde kalanını dolduruyoruz. Bu sefer bu köşeler de dolacak. Dördüncü kat olarak sadece bu üçlü dolacakmış. Ve son kat olarak da en altta yaptığımızın benzeri bir şey yapacağız. Böyle en üstünün ortasını kırıyoruz. Buraya da reaktör controller koyacağız. Format olarak yazdı. Bir yandan da wikisine bakıyorum. Burada diyor ki bize bunu sanırsam yüzü bu tarafa bakacak. Yüzünü şu tarafa doğru çevirdim. Bunun içine biz bir GPE enerji doldurmamız gerekiyormuş. Yani bunu yarıya kadar doldurmamız gerekiyormuş en az. Şimdi bu tankın içine yakıt olarak da burada fuel kısmı var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bölümü durdurup biraz bunun nasıl çalıştığını anlamaya çalıştım. Kreatif dünyaya geçtim ve bundan bir tane buildledim ve nasıl çalıştığını orada biraz daha iyi anlayabildim. Şimdi öncelikle ben biraz daha bu laser amplifier'lardan kurmak istiyorum. Bundan toplamda 5 tane yaptım. Bunun sebebi de şu. Bu arkadaşlara enerji çok yavaş şekilde aktarılıyor. O yüzden birden fazla yapıp böyle hepsini birbirine doğru baktırdım. En son buraya gelecek hepsinin enerjisi. Bölümün başında bunları anlatırken çok fazla bilgili değildim. O yüzden bir şeyleri yanlış anlatmış olabilirim. Bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi bizim bunlara daha önce kullandığımız laserlar yardımıyla SPC yaparken laser kullanmıştık. Ben bunlardan 15 tane craft vereceğim. Onları buralara yerleştireceğim. Şöyle bir yapı yaptım. Buradaki bütün laserlar buradaki amplifier'lara gidiyor. Bunlar da içinde biriken enerjiyi buraya kadar yolluyorlar. Tabii ki de bunun redstone modunu normal yapmamız gerekiyor ki atmasın. Tabii bunun içine 1 milyar enerji birikmesi gerekiyor. O yüzden bunlardan çok fazla yaptım. Gördüğünüz gibi bunlar 3 tanesi 12 yani tanesi ilk başına 4 enerji aktarıyor gibi gözüküyor. Bunlar enerjisini biriktirirken
Biz de bir yandan bunda kullanacağımız yakıtı üretelim. Bu yakıt da ne diye soracak olursanız yakıtımız DT Fuel. DT Fuel Ethereum ve Tritium'la yapılıyor. Şöyle ikisini de kenara alalım. Ethereum Heavy Water'ı Separator'dan geçirerek elde ediyoruz. Tritium'da Solar Network Activator'da lityumu geçirerek yapıyoruz. Hatırlıyorsanız zaten lityumu orada yapmıştık. Şimdi ben buraya Evaporation kurmak için 2 tanelik daha yer açtım. Buraları şu şekilde 2 tane daha bundan kuracağım. Bu arada bunların kenarlarına Structure Class koyabiliyormuşuz. İlla kenarları da böyle bloklardan olmasına gerek yokmuş. Bu şekilde yapıp doldurabiliyoruz yukarıya kadar. Ben bunları tamamlayıp geleyim hemen. Böyle ilkini tamamladım. Copy Paste Gadget yardımıyla da ikinciyi bootlayacağım. Böyle ikinciyi de yapıştırıyorum. İkisini de tamamlamış olduk. Şimdi bunlara tekrardan giriş çıkışlarını belirleyeceğiz. Şimdi ben buradaki makineyi de söktüm. Onu da bu tarafa taşıyacağım. Buraya koyalım. Gaz haline çevirdik. Böyle bakalım gaz halinden sonra Solar Neutrum Activator'a koymamız gerekiyormuş. Onu da buraya koydum. Artık tritium üretmeye başladık. Şimdi diğer üreteceğimiz şey ne? Diğer üreteceğimiz şey Ethereum. Ethereum Electric Separator'da üretiliyor. Bunun için de Heavy Water'a ihtiyacımız var. Heavy Water nasıl yapılıyor diye bakacak olursak elektrik pump kullanarak ve elektrik pump'ın içine filter upgrade koyarak yapıyoruz. Şöyle bir tane elektrik pump craft'ı veriyorum. Ayrıca bizden filter upgrade istiyor. Onu da şöyle yaptık. Sadece bir tane olması yeterli. Şimdi buraya bir sınırsız kaynağı oluşturdum. Böyle ortasının üzerine elektrik pump'ı koydum. Enerji girişi şu yeşil olan kısım. İçindeki sıvının çıkışı da burası olacak. Tabi üstümüzden şarj olduğu için biraz su oluşturdu. Şöyle bir tane fluid trash can yapıp bunun içindeki sıvıyı silmek istiyorum. Şöyle enerjisi bitsin. Tamamen silindi. Şimdi bunun içine bir tane filter upgrade takacağım. Böyle point yardımıyla buna enerjisini verdim. Bu heavy water üretmeye başladı bizim için. Heavy water'ı dediğim gibi üstten çekeceğiz. Nerede işliyoruz heavy water'ı? Bir tane elektrolik separator'a koyup Ethereum ve oksijen elde ediyoruz. Hemen bir tane separator craftlayalım. O işlemi de burada yapabiliriz. Şöyle enerjisini de bağladım. Şöyle kabloyu bağladım ve dedim ki fluid input üstten olacak. Buradan artık suyu çekebiliriz. Heavy water geliyor. Ethereum ve oksijene dönüşüyor. Oksijenin fazlasını silebiliriz. Şu anda kullanmayacağız. Şimdi gaz çıkışlarından sağ tarafını output 1 yani burası olarak belirliyorum. Bu ikisinin ortak geldiği yere yani şuradan ikisini birleştireceğim. Neyle birleştireceğiz bunları? Chemical Infuser'la birleştireceğiz. Bunları birleştirmeden direkt olarak buranın içerisine atabilirsiniz. Böyle iki tane yeri var zaten. Bu ikisini atarsak injection rate ile ne kadar DT fuel üreteceğimizi seçebiliyoruz. Ben ikisini direkt birleştireceğim. Birleşmiş halini yani DT fuel haline atmak istiyorum. Böyle side'larını tekrardan sıfırlayalım. Bir tanesi soldan, input 2 de arkadan olacak. Buralardan artık çekebiliriz. Tritium'un output'unu da sağdan verdim. Gördüğünüz gibi X de buraya geldi ve DT fuel üretmeye başladı. Bunu direkt olarak buraya koymadan önce şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Larum diye bir eşyası var mekanizmin. Önce bunu craftlayacağız. Şimdi bunun yapımına bakarsanız 4 tane gold dust ve karbon olan bir yerde bunu birleştiriyoruz. Gayet kolay. Böyle gold dust direkt olarak crusher'da yapabiliriz. Bizim burada karbon olan için attım. 4 tanesi birleşip şöyle garip isimli eşyayı bize verdi. Tekrardan reaktör alanına geldik. Bunu buraya koyup içine önce doldurmanız gerekiyor. Ve dolu olan kısmı da buradaki item girişine atmanız gerekiyor. Buraya enerjisini de verdim. Artık DT fuel'ü üretmeye başladı. Sağ taraftan bunu çıkışa alacağım. Direkt şöyle getirelim. Buradaki input girişine verdim bunu.
Gaz çıkışında da sağdan demiştik. Output'u sağdan belirledim. Buradan çekiyoruz bunu. DT Fuel artık buraya dolmaya başladı. Biz bunu direkt olarak DT Fuel olarak verdiğimiz için içerisine ne kadar DT Fuel aktarırsak direkt hepsini kullanıyor. Ayrı ayrı verseydiniz buradaki injection rate'i belirleyebilirdiniz. Ama şu anlık bizim onunla ihtiyacımız yok. Bunu tamamlamadan önce bir de ben plug koymak istiyorum buraya. Buraya da enerji input olarak belirledim. Bypass limiti kapattım. Çok fazla enerji üretmeye başlayacak bu. Bakalım içeride yeterince enerji birikmiş. Şimdi ben buraya bunun yardımıyla sinyal verdiğimde, bu arada bunlar çarpıyormuş. Yeni fark ediyorum. Şimdi buraya buradaki redstone kontrol yardımıyla tıkladığımızda buranın içine bir enerji yollayacak ve yolladığı enerjiyle burayı aktifleştirecek. Şöyle verdik. Burası çalışmaya başladı. Yakıtın tamamını kullanıyor dediğim gibi. O yüzden buradaki rate'i ayarlamamıza gerek yok. Ben bunu bunlar etrafı kırabiliyormuş. Bunu bilmiyordum. Yanlışlıkla buradaki point'i de kırdığı için içerisine biriken DT fuel bitti ve sistem kapandı. O yüzden burayı bir kez daha yapacağız. Ben hemen bunu build'leyeyim, tekrar geleyim. Tekrardan bunu açtığımda burayı tekrardan çalıştıracak. Tekrardan bir tane daha bu eşyadan craftladım. Bu arada bunlar pedestal yardımıyla hızlandırılabiliyormuş. Bu sefer önce bunları kırarak başlayacağım. Yanlış bir yerleri kırmak istemiyorum. Artık enerjimizi verebiliriz. Bu şekilde reaktörümüz çalışmaya başladı. Sanırsam yine reaktörü kapattık yanlışlıkla. Çünkü buradaki enerji de kırılmış. Burası kırıldıktan sonra ben bunu birkaç kere daha denedim. İlk başta buraya buili koymayı unutmuşum. Çalışmadı sistem. İkincisinde buradaki point de kırılmış. O point kırılınca DT fuel üretimimiz bitmiş. Çalıştı ancak direkt geri kapandı. İçindeki DT fuel bittiği için. Şimdi burayı tekrardan başlatıyorum. Enerjiyi verdim. Burası çalışmaya başladı. Bakalım bir sıkıntı var mı? DT fuel'ümüz gidiyor. Reaktörümüz ısınmaya başladı. Buradaki laserları kırabiliriz. Böyle şuradaki su girişine birden fazla output bağladım. Sıvı da yetersiz kalıyordu. Onu da hızlandırmış oldum bu şekilde. Burada yavaş kalan kısım artık burası oldu. Ama şu anlık yeterli kalıyor gibi. Böyle bakalım, reaktörümüz ısınmaya devam ediyor. Enerji üretimimiz de 49 milyonlara çıktı. 50 milyona doğru gidiyor. Bu reaktör ne kadar ısınırsa o kadar fazla enerji üretiyor. Isınmasının sebebi de burada içerisine koyduğumuz DT fuel ile durmadan bunu ısıtıyoruz aslında. O zaman buraları da artık kaldırabiliriz. Buralarla işimiz kalmadı gibi. Reaktörümüz ne durumda? Hala sodyumu yeterince dolmamış. O zaman bu bölümlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.